Herkese merhabalar. Hepiniz YouTube kanalım Gülümseten Marifetlere hoş geldiniz. Öncelikle nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah hepiniz çok iyisinizdir. Umarım istediğiniz örgüleri her zaman örebilirsiniz. Bugünkü örgü anlatımımda kolaylıkla örebileceğiniz iki şişle örülen çok kolay bir bebek patik modeli yapımını sizlerle paylaşmak istiyorum. Ben bu modeli gerçekten çok beğendim. Örmesi çok kolay ve de çok kullanışlı. Ayakta da bakın böyle çok güzel duruyor. Umarım sizler de beğenirsiniz ve hep birlikte deneriz. Şimdi hep birlikte modelimizin yapımına başlayalım. Evet, patiğim için gerekli malzemelerim tek renk bir patiklik ip kullandım. 1 adet iğnem var ve 3 milimetrede şişlerim var. Şimdi ben ipimi boynuma takarak örüyorum. Sizler nasıl örüyorsanız o şekilde başlayabilirsiniz. Atacağım ilmek miktarında ipimi bu şekilde bıraktım. Tek şiş üzerine ilmeklerimi atıyorum. Şöyle atarak başlıyorum. Bu ilk sırada ilmeklerimizi gevşek atalım. Böyle çok sıkıya ilmek atmayalım. Böyle gevşek atalım ki bakın ilmeklerimizin böyle gevşeme payı olsun. 50 ilmeğe tamamlayalım. 50 adet ilmeğimi şişime attım. Daha büyük ayak numaraları için başlayacaksanız eğer ilmek sayısını 2, 4, 6, 3, 4, 5 şeklinde arttırabilirsiniz. Fakat çift sayılar olursa model ayarlaması daha kolay olacaktır. Çift sayılarda artma yapın. Diyelim ki 52, 54, 56, 58, 60 gibi. Şimdi burası örgümün arka yüzü. Bakın ipim bu kısımda başlangıç ipim. İlk ilmeğimi her zaman örmeden diğer şişime geçiriyorum. Diğer ilmeklerimi ters olarak örmeye devam ediyorum. Ters olarak nasıl örüyorum? İlmeği şişime alıyorum. İpi üzerine atıp attığım ipi ilmeğin içinden çıkartıyorum ve ilmeği serbest bırakıyorum. Ters olarak bu şekilde örüyorum. Son bir ilmek kalana kadar devam edelim. Son ilmeğime geldim. Son ilmeği her zaman düz olarak örüyorum. Bu şekilde düz olarak ördüm. Evet, şimdi örgünün ön yüzüne geçtim. Bakın arka yüzü şu şekildeydi. Ön yüzünü şu şekilde anlayabiliriz. Bakın başlangıç ipim şişimin bu tarafında. Buraları bakın daha düzgün, alt kısmı çizgi. Şimdi tekrardan her zamanki gibi ilk ilmeği örmeden alıyorum. Diğerlerini ters olarak örmeye devam ediyorum. Yine son bir ilmek kalana kadar böyle örelim. Yine son ilmeğime geldim. Onu düz olarak örüyorum. Örgümüzün ön yüzünü tamamlamış olduk. Şöyle göstereyim. İlk ilmeği her zaman örmeden alıyorum. Son ilmeği düz olarak örüyorum. Bunu hep bu şekilde yapacağız ki kenarların bu şekilde şu iki kenarda daha düzgün ortaya çıkmış oluyor. Diğer ilmekleri ise örgünün arka yüzünde ve ön yüzünde ters olarak öreceğim ve haroşa sırasını bu şekilde oluşturacağım. Bir diş haroşa sırası ördüm. Toplamda 6 diş haroşa sırasını tamamlayalım. İlmekleri örgünün arka yüzünde ve ön yüzünde ters olarak örelim. Sıraları tamamlayalım. Evet, şu an örgümün ön yüzündeyim ve sayılarımı tamamladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 diş haroşa sırasını ördüm. Şimdi modelime başlayacağım. Bunun için öncelikle 12 tane ilmeğimi bu şişime örerek alıyorum. Yine ters olarak örüyorum. Bir sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 tane ilmeğimi buraya şişime aldım. Şimdi 2 tane düz örüyorum. 1, 2. 2 tane düz ördüm. 2 tane ters örüyorum. İpimi arkaya geçirdim. 2 tane düz örüyorum. 2 ilmek ters örüyorum. Şöyle bakın. 2 düz, 2 ters, 2 düz, 2 ters. Şu an 2 tane ilmeği düz örüyorum. 2 tane ilmeği ters örüyorum.
Şöyle 12 ilmek kalana kadar 2 ters 2 düz örelim. Evet, bakın 12 tane ilmeğim kaldı. En son 2 tane düz ördüm. Şimdi 12 tane ilmeğimi ters olarak örüyorum. Sırayı tamamlıyorum. Şu an örgümün ön yüzündeyim. Son ilmeği her zaman düz örüyorum. Bu şekilde tamamladım. 12 tane ilmeği tek tek ters olarak ördüm. Sonrasında bakın 2 düz 2 ters 2 düz 2 ters şeklinde 12 ilmek kalana kadar geldim. Şimdi örgünün arka yüzünü çevirelim. Örgümüzün arka yüzüne geçtik. Yine 12 tane ilmeğimizi tek tek örelim. Kenarlarda 12'şer ilmek olacak. Orta kısımdaki ilmeklere ise modelimizi uyguluyoruz. Şu şekilde 2, 4, 6, 8, 10, 12 tane ilmeğimi ters olarak ördüm. Örgümün arka yüzündeyim. Şimdi ortadaki ilmekleri göründüğü gibi öreceğim. 2 ilmeğim ters görünüyor, ters örüyorum. 2 ilmeğim bakın düz görünüyor, onları düz örüyorum. 2 ilmeğim ters, ters örüyorum. Bu 2 ilmeğim bakın şöyle düz görünüyor, onları düz örüyorum. Ters görünenleri ters, düz görünenleri düz olarak örelim. Bakın şunlar düz görünüyor. Tersleri ters. Böyle devam edelim. Evet, örgünün arka yüzünü de tamamlamış oldum. Düz görünenleri düz, ters görünenleri ters ördüm. Sonrasında 12 tane ilmeğimi ters olarak ördüm. Arka taraftaki bakın kaç defa düz örmüşüz. Şöyle 2 burada. Bakın burada, 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 burada ve burada var. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane düz sırası var. Örgünün ön yüzüne geçelim. Bakın örgünün ön yüzündekileri sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane düz sırası var. Bu şekilde. Şimdi yine örgünün ön yüzünde 12 tane ilmeğimi örüyorum. Orta kısımda lastik örgü modelimiz var. Orada ilmekleri göründüğü gibi öreceğiz. Bakın böyle. Şimdi oraya geldim. Düzleri düz, tersleri ters. Düzleri düz, tersleri ters olarak öreceğiz. Sırayı tamamlayacağım. Kenarlar hep aynı. 12 ilmek ters, 12 ilmek ters. Örgünün arka yüzüne geçtiğimde ise yine orta kısımdaki ilmekleri göründüğü gibi örmeye devam edeceğiz. Bu şekilde örmeye devam edelim. Evet, sıralarımı bakın bu şekilde tamamladım. Şöyle orta kısmını göstereyim. Orta kısımda lastik örgümüzü uyguladık. Şöyle arkasını da göstereyim ki burası arka yüzü. Burası ön yüzü. Orta kısımdaki ilmeklere lastik örgüyü uyguladık. Kenarlarda 12'şer ilmek var. Kaç sıra ördüm? Sizlere şuradaki haroşa sıralarını sayacağım. 2, 4, 6. 6 sıra ilk ördüğümüzde örmüştük. Bakın şu kısmını. Sonrasında ise yine 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 diş haroşa sırası ördüm. Burada da lastik örgüyü uyguladım. Bu sıraları yine ayak numarasına göre arttırabilirsiniz. Yine aynı şekilde ilmek sayısını da ayak numarasına göre arttırabilirsiniz. Şimdi burada örgünün ön yüzündeyim ve tekrardan 12 tane ilmeğimi tek tek örüyorum. Şimdi lastik örgü kısmına geldim. 2 tane düz ilmeğimden başlıyorum. İpimi arkaya attım. 2 düz ilmeğin ikisini birlikte aldım. Düz olarak ördüm. Sonrasında 2 tane ters ilmeğim var. 2 ters ilmeğin ikisini birlikte alıp ters olarak ördüm. 2 düz ilmeğim var.
2 düz ilmeğimin ikisini birlikte düz olarak ördüm. 2 tane ters ilmeğim var. İkisini ters olarak ördüm. Bakın böyle. Bunları tek ilmeğe çeviriyoruz. 2 düz ilmeğin ikisini birlikte düz öreceğiz. 2 ters ilmeğin ikisini birlikte ters öreceğiz. Bu şekilde örelim. Evet, bakın bu ortadaki ilmekleri tek ilmeğe çevirdim. 2 düzü ikisini birlikte düz. 2 tane ters ilmeğin ikisini birlikte ters ördüm. Orta kısımdaki ilmeklerim bu şekilde oldular. Şimdi buradaki 12 tane ilmeğimi tek tek örüyorum. Evet, sırayı tamamladım. Örgümün ön yüzündeyim. 50 ilmekle başlamıştık. Şurada ilmek eksilttik. 37 tane ilmeğim kaldı. 50 tane ilmekle başlamıştık. 37 ilmeğe düşürdük ilmek sayısını. Şimdi örgümün arka yüzüne geçiyorum. İlmeklerin tamamını tek tek ters olarak öreceğim ve örgünün ön yüzüne geçeceğim. Evet, şimdi tekrardan örgünün ön yüzüne geldim. Bakın bu şekilde. Şimdi burada bir diş haroşa sırası öreceğim. İlmekleri örgünün ön yüzünde ve arka yüzünde ters olarak örelim ve örgünün ön yüzüne tekrar geri gelelim. Bir diş haroşa sırası örelim. Evet, bakın şöyle bir diş haroşa sırası ördüm. Tekrar örgümün ön yüzüne geldim. Şimdi burada bağcık geçireceğim. Delikli kısımları oluşturacağım. Bunun için ilk ilmeğimi örmeden aldım. Yanındakini ters ördüm. İpimi şişime şöyle bir kez doluyorum. 2 ilmeğin ikisini birlikte ters örüyorum. Şurada dolayarak bir ilmek arttırdım. 2 örerek bir ilmek eksilttim. Yani ilmek sayımı sabit tutuyorum. Bir doladım. 2 ilmeğin ikisini birlikte ters ördüm. Bir doladım. 2 ilmeğin ikisini birlikte ters ördüm. Bu doladığım ilmekler bakın delikli kısımları oluşturacak. Bir doluyorum. 2 ilmeğin ikisini birlikte ters örüyorum. Bir şişime doladım. 2 ilmeğin ikisini birlikte ters örüyorum. Böyle devam edelim. Evet, bakın bu şekilde sırayı tamamladım. Yine burada ilmek sayımızı sayalım ki ilmek sayımız aynı kalacak. Hiç artma eksilme olmasın. Örgünün arka yüzüne geçiyorum. Yine doladığım ilmekler de dahil. Bakın hepsini ters olarak örüyorum. Bu şekilde örgünün ön yüzüne gelelim. Örgümün ön yüzüne geldim. Bakın şöyle ip geçireceğim. Yani bağcık geçireceğim. Delikli kısımlar oluştu. Şimdi yine bir diş haroşa sırası örelim. Yani örgünün ön yüzünde de arka yüzünde de ilmekleri ters örüp örgünün ön yüzüne gelelim. Evet, bir diş haroşa sırası da ördüm bakın. Delikli kısımları oluşturduktan sonra şu an örgümün ön yüzündeyim ve şöyle açayım size, şu kısmı yapacağız. Bakın şu düz örgü kısmını yapacağız. Şöyle katladım yine. Düz örgüyü yapınca daha kolay katlanmış oluyor. Bakın bunlar daha düzgün duruyor şu şekilde, bu katlar. Şimdi düz örgümüze geçelim. İlk ilmeği örmeden aldım. Kalan bütün ilmekleri düz örüyorum. Düz olarak örelim. Şöyle sıra sonuna kadar gidelim. İlmeklerimin tamamını düz olarak ördüm. Örgünün arka yüzüne geçtim. Arka yüzde ilmekleri ters olarak örelim. Tekrar örgünün ön yüzüne geçelim. Örgümün tekrar bakın ön yüzüne geldim. Şimdi yine tüm ilmekleri düz olarak örelim. Böyle sırayı tamamlayalım. Düz örgümü tamamladım. Şöyle örgümün arka yüzüne geçiyorum. Yine ilmekleri ters olarak örüyorum. Örgünün arka yüzünde tamamlayıp ön yüzüne geçelim. Evet, düz örgüyü bu şekilde tamamladık, düz örgü kısmını. Şu an örgümün ön tarafındayım. Örgünün ön yüzündeyim. İlmeklerimi ikiye ayıracağım. 37 tane ilmeğim var. Bir tarafta 19, bir tarafta 18 ilmek kalacak. Şimdi bu taraftakileri örelim. Artık ters örüyorum ilmekleri. Yine haroşa örgüye geçtik. Bu şekilde buraya ilmeklerimi örerek alıyorum.
Sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Bir tarafta 18, bir tarafta 19 kalacağı için burada iki ilmeğin ikisini birlikte ters örüyorum ki iki tarafın ilmek sayısı da eşit olsun. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 ilmeğim var. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 ilmeğim var. 18 bu tarafta, 18 de bu tarafta kaldı. Şimdi bu kalan ilmekleri örmeden geriye dönüyorum. Bu 18 ilmeğimle devam edeceğim örmeye. Önce bu tarafı örelim. Haroşa örgüyü kullanıyorum yine. İlmekleri örgünün ön yüzünde ve arka yüzünde ters olarak örüyorum. Şimdi böyle örelim. Evet, örgünün ön yüzüne geldim. Tekrar 18 tane ilmeğimi örerek geri döneceğim. Buradaki 18 ilmeği bu şişte de bırakabilirsiniz ya da farklı bir şişe de geçirebilirsiniz. Çünkü bu ilmekleri şu anda kullanmayacağız. Sadece şuradaki 18 ilmeğimizi öreceğiz. Dilerseniz iğne yardımıyla bir ipe de geçirebilirsiniz. Ben bu şişimde beklettim. Farklı bir şişe almadım. İpe iğne takıp ipe de geçirmedim. Burada örmesi kolay olduğu için burada bıraktım. Böyle bekledi bu ilmekler. Buradaki ilmeklerimle örmeye devam ettim. Size nasıl kolayınıza geliyorsa o şekilde yapabilirsiniz. Bir bakalım şimdi sıra sayısına. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 diş haroşa sırası örmüşüm ben. Sıraları tamamlayalım. Evet, bakın sıraları tamamladım. 2, tekrar tek tek sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 diş haroşa sırası ördüm. 8. sırayı ördüm. Örgünün ön yüzündeyim. Ön yüzünden 8. sıramı ördüm. Şimdi arka yüzüne geçiyorum. Arka yüzdeyken ilmekleri kapatacağım. 2 ilmeğin ikisini birlikte ters olarak örüyorum. Kalan ilmeği diğer şişe, 2 ilmeğin ikisini birlikte ters örüyorum. Kalan ilmek diğer şişe, yanındaki ile birlikte ikisini ters örüyorum. Kalan ilmek diğer şişe. Bu şekilde kapatmaya başladım. Aynı işlemi uygulayalım. Son bir ilmeğim kaldı. O şişimde kalıyor. Şöyle ipimi uzunca keseceğim ki bu ipimle dikme işlemi uygulayacağım. Şöyle kalan ilmeğimi şöyle çekiyorum. Bu şekilde bitirmiş olduğum ön yüzünü çevirelim. Şöyle bakın. Görüntüsü bu şekilde olacak. Şimdi aynı işlemi buradaki ilmeklerimizle devam ettireceğiz. İpimi koparmıştım. İpimi elime aldım. Şöyle bir ilmek atıyorum. Hem de ipimi bağlamış olacağım. Bir ilmek attım. 2 ilmeğin ikisini birlikte örüyorum ki ilmek artışı olmasın. Ve tek tek örmeye devam ediyorum. Örgümün ön yüzündeyim. Buradaki 18 ilmeğimle 8 diş haroşa sırası öreceğim. 8. sırayı ördük bitirdikten sonra örgünün arka yüzünde yine aynı buradaki gibi ilmekleri kapatarak örgümü bitireceğim. Aynı işlemi burada da uygulayalım. Evet, bu şekilde bu tarafında örgüsünü tamamlamış oldum. Şimdi dikimine geçelim. Burada uzun bıraktığım ipim vardı. Ona iğnemi geçirdim. Şöyle bu tarafı, şu katladığım tarafı patiğin düz tarafından dikeceğim. Şöyle iğnemi geçirdim. Şöyle iğnemi bir kez doluyorum. Düğümlü bir dikiş yaptım. Ve böyle dikmeye başladım. İlmekleri şöyle karşılıklı alıyorum. İç taraftakileri. Sadece kıvıracağım yeri
patiğin düz tarafından dikiyorum. Diğer geri kalan kısımları tersinden dikeceğim. Bu şekilde düz örgünün bittiği yere kadar burayı düz tarafından diktim patiğimin. Şimdi tersini çeviriyorum. Şöyle. Kalan kısmı patiğimin tersinden dikeceğim. Yine aynı şekilde ilmeklerin böyle iç taraftaki ilmeklerden alarak dikiyorum. Şöyle. Bu kısma geldiğimde bu kısmı da aynı, bakın şöyle şu ilmekleri alacağım şu şekilde. Böyle dikerek bitirelim. Evet, patiğimi diktim, tamamladım. Düz tarafını da çevirdim. Şu şekilde olacak görüntüsü. Bakın böyle hemen kolaylıkla katlanıyor. Şurada düz örgü yaptığımız için. Şu delikli kısımlarından da benim yaptığım gibi bağcık geçirebilirsiniz. Dilerseniz kurdele de geçirebilirsiniz. Çok güzel olacaktır. Benim elimde kurdele olmadığı için ben kurdele geçiremedim. Normalde kurdele geçirmeyi düşünüyordum. Fakat evde kalmamış. Dilerseniz böyle kordon şeklinde de yapabilirsiniz. Bunu yapamıyorsanız tığ ile zincir çekerek de bağcık kısmını yapabilirsiniz. Şimdi bunu çıkaralım ayaktan. Bir de bu ördüğümüzü giydirelim. Şöyle. Bakın. Şu şekilde bir görüntüsü var. Evet, örmüş olduğumuzda böyle manken ayağıma giydirdim. Gerçekten çok güzel bir model oldu. İnşallah sizler de denersiniz ve hep birlikte örmüş oluruz. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Videolarımı beğeniyorsanız, faydalı buluyorsanız kanalıma abone olarak takipte kalmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Hoşça kalın.